Selamlar. Herkese merhaba. Evet, yine gördüğünüz gibi bir havaalanı macerası. Sürpriz bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Onu bu videoda söylemiyorum. Bu videoyu önce mi atarız, sonra mı atarız bilmiyoruz. Onu takipte kalın. Belki de çoktan görmüşsünüzdür. Ama bu videonun amacı asıl ne? 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 Avrupa'da ucuza nasıl seyahat ediyoruz? Ha, Ya da nasıl seyahat edilir? Evet, şimdi Ryanair kullanacağız gideceğimiz destinasyon için. Ve Flixbus falan kullanacağız. Yani bu videoda size Ryanair nasıl çalışıyor, nasıl bu kadar ucuza bilet alınıyor, nasıl bu kadar ucuza operasyonlarını sürdürüyor. Bildiğim kadarıyla onları anlatmak istiyorum. Çünkü bayağı adamlar çalışmışlar ve her şeyi optimize etmişler. Benim çok hoşuma gitti. Size de onu göstermek istiyorum. Ayrıca işte bu videonun içinde Avrupa'da nasıl ucuza seyahat edilir, hangi hava yolları, hangi firmalar uygun, hangilerini kontrol etmeniz gerekiyor eğer bütçeyle seyahat ediyorsanız onları göstereceğiz, onları anlatacağız. Şimdi dediğim gibi biz Ryanair'le uçuyoruz. Bizim en övündüğümüz hikayelerden birisi ne? Sen anlatsana. Ben bir gün Barcelona'ya 9 euroya uçak bileti buldum. 8. 8 miydi? Evet. 8 euroya uçak bileti buldum. Serhat dedi ki saçmalama, buna binersek gidemeyiz. Uçak düşer. Bizi yarı yolda bırakırlar. İşte bu cennet mahallesindeki hani böyle sizi Avrupa'ya, Balkanlara götüreceğiz deyip de otobüs şeye atıyorlar ya. Evet. Şile'de mi? Ben daha önce Onun gibi oluruz kullanmamışım ama o kadar ucuz geldi ki yani dedim bunda bir iş var. Bu kadar ucuz olamaz. Ama sonra dedik ki alalım. Ne kaybederiz? 9 euro, 8 euro kaybederiz. Ya internette de bir ton içerik vardı bu arada. Bu kadar şüpheci olduğumuza gerek yoktu da. O an öyle oldu yani. Neyse yani 8 euroya bayağı Barcelona'ya gittik geldik. Tabii bunlar geçen yıl Ocak ayında oluyordu. Evet. O zamanlar dünyada enflasyon yoktu. Şu an 8 euroya, 1 euroya. Eskiden 1 euro, 2 euro kampanyaları çok oluyormuş mesela. Efsane olarak anlatıyorlar. Biz hiç yaşamadık ama. Evet. Artık da böyle kampanyalar yok. Ama 20 euro, 25 euro yine çok uygun fiyatlara. Bayağı dilediğiniz her yere gidiyoruz. Avrupa'nın her yeri dahil, bazı Balkan ülkeleri dahil, Afrika'nın kuzey taraflarına bile hatta ucuz hava yolları uçuyor. Evet. Bizim çok fazla seçeneğimiz yok Lüksemburg'dan gidebileceğimiz ama 10-15 tane falan var maksimum. Evet. Ama eğer başka bir Avrupa ülkesindeyseniz ya da daha metropol yerlerde falan, işte. Zaten İrlanda Ryanair'in başkenti. Oralı firma. Oradan dünyanın her yerine uçuyorlar. Berlin'den, yine keza işte Paris'ten. Buralardan çok daha fazla seçeneğiniz var. O yüzden Avrupa içinde seyahat ediyorsanız mutlaka değerlendirmeniz gereken bir seçenek bence. Biz genelde ne kadar uçuyoruz? Ortalama yani 25 euro, 30 euro en fazla bu kadar veriyoruz değil mi? Tek uçuşa. Sen anlatırken saçma dilimi kaşıdım. Bilmiyorum nasıl durduk. Evet yani 20-25 euroya bayağı tek yön bilet alabiliyorsunuz. Tabii bunlar şimdi çok konuştuk ya oturduğumuz yerden biraz göstermeli anlatalım. Şimdi gelin size bavul ve valiz işleri nasıl oluyor onları anlatayım. Evet şimdi biraz çok konuştuk az önce geç kaldık. Ryanair'in bilmeniz gereken noktalarından bahsedelim. Şimdi çok ucuza bile sattıkları için olabildiğince her şeyden para kazanmaya çalışıyorlar. Yani bavulunuzdan check-in'ine kadar her şeyden olabildiğince para sıkmaya çalışıyorlar sizden. O yüzden bazı konularda çok dikkatli olmanız lazım. Misal check-in konusu. Uygulama üzerinden bir gün öncesinde ücretsiz check-in açılıyor. Normalde check-in yapmak isterseniz koltuk seçmek paralı. Önceden check-in yapmak paralı. Bunların hepsi ekstra ücrete tabi. Ama bir gün öncesinden ücretsiz check-in açıyorlar. Onda da rastgele koltuklar alabiliyorsunuz. Yine kendi koltuğunuzu seçemiyorsunuz. Eğer havaalanında check-in yaparsanız 55 euro. Mesela 55 euro eklediniz. Zaten normal bir fiyata geldi. Check-in yapmayı unuttuysan oradan parayı aldılar. Onun haricinde bu söylediğimiz ucuz biletler sadece sırt çantası içeren biletler. Öyle. Nasıl? Böyle sırt çantası. Şimdi size sırt çantanın sığacağı yeri göstereyim. Sırt çantası haricinde eğer normal kabin bagajı almak isterseniz ekstra ücretleri var bunların. Ve bunların en uygun olduğu yer ilk bileti aldığınız an. Evet. İlk bileti aldığınız anda kabin bagajı veya uçağın altına vermek için büyük bagajlardan satın alırsanız en ucuz nokta orası. Onun haricinde bileti aldıktan sonra ekstra eklemek her zaman ilk fiyatından daha pahalı oluyor. O yüzden eğer ekstra bavula ihtiyacınız varsa mutlaka bileti alırken alın. Diğer türlü ekstra pahalı oluyor.
Valiz konusunda dediğim gibi ekstra bagaja ihtiyacınız varsa ilk anda almak en önemlisi. Çünkü en uygun o zaman oluyor. Gösterdiğim ölçülere sığmalı sırt çantası. Eğer sırt çantanız o ölçülere sığmazsa ya da el bagajınız yoktur, el bagajı getirirseniz kapıda 70-80 euro ekstra para alıyorlar. O yüzden bavul ölçülerine ve o size'a sığdığına emin olun. Dediğim gibi buradan da çok büyük para kazanıyorlar. Biz her yolculukta illaki 1-2 kişi bu şeye takılan görüyoruz. Bagajı almadığı halde bagaj getiren falan görüyoruz. Sırt çantası konusunda o kadar değiller. Katı değiller. Bakmıyorlar bile doğru düzgün. Yani çok belirgin bir büyüklüğü yoksa çantanın. Çünkü bazıları gerçekten böyle hani valizden de büyük böyle şeyle mi oluyor bu? Gezginlerin sırt çantası da öyle getiriyorlar. Onlar tabii ki kabul olmuyor. Normal boyutlarda. O zaman sorun yaşarsınız ve ciddi para kesiyorlar. Yani 20 euroya bilet aldığınız yerde 80 euro bagaj ödemek çok üzüyor insanı. O yüzden ona da dikkat edin. Şimdi tekrar bilet okutacağız ve devam edeceğiz. Şimdi benim en sevdiğim olaya geldik. Nasıl bu kadar ucuza bilet satabiliyorlar, nasıl hayatta kalıyorlar? Bu anlattığım kısımlar bu arada işte ekstradan nasıl bilet fiyatını normal uçak biletine çevirmek için kullandıkları yöntemler. İşte check-in için ekstra para almak, işte oturacağın yeri seçeceğin zaman ekstra para almaları, kapıda valizin sorun olması falan. Bunlar normal bilet fiyatını çıkarıp hayatta kalmak için uyguladıkları birkaç yöntem. Bir diğeri ise biliyorsunuz havaalanlarında uçakların kullandığı araçlar, uçağın pistte bekleme süresi, işte şu bağlantı noktalarını kullanmaları falan. Bunların hepsi ekstra maliyet. Ryanair bunu optimize etmek için uçakları olabildiğince en alt seviyede pistte tutmaya çalışıyorlar. Mesela bu uçak az önce başka bir rotadan geldi ve gördüğünüz gibi bayağı havaalanının içinde yürüyoruz aslında. Başka bir rotadan geldi ve direkt buraya yanaştı. Ekstra hiçbir servis kullanmıyor. İşte bağlantı noktasıydı, işte başka bir şeydi vesaire yok. Direkt kendi kenara yanaşıyor, yolcularını indiriyor. 15-20 dakika arasında valiz sınırlaması olduğu için 15-20 dakika arasında tüm yolcular zaten tahliye edilmiş oluyor. Çok fazla valizler olmadığından dolayı. Ve gördüğünüz gibi yeni bilecek yolcular aslında biz biraz geç kaldık. Normalde burada sıra yapılıyor. Yani diğer yolcuların indiğini siz görüyorsunuz. Hazır bekletiyorlar ki o arada vakit kaybedip ekstra para ödememek için. Burada hazır bekliyorsunuz ve tüm yolcular tahliye edildiği anda uçağa almaya başlıyorlar sizi. Yine uçağa biniş ve yerleşme süresi de valizlerden dolayı ve herkesin bir hakkı olduğu için çok daha hızlı oluyor, çok daha hızlı ilerliyor. Bu sayede yerde kalmayı minimize ediyorlar. Peki dışarıdan gelen yolcular indikten sonra temizliği vesaire nasıl yapıyorlar? Onu da içeride çok güzel optimize etmişler. Koltukları da size içeride göstereceğim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi yerime geçtim ve ilk fark ettiğim şey uçağa bindiğimde koltuk ceplerinin olmaması. Gördüğünüz gibi herhangi bir koltuk cebi, çöpünüzü vesaire bırakabileceğiniz herhangi bir yer yok. Ve koltuk araları sadece sığabileceğiniz kadar, yani böyle birkaç santimlik boş yer kalıyor. O yüzden maksimum koltuğu sığdırabiliyorlar. Ve uçaktan yolcuları tahliye ettikten sonra ekstra bir temizlik yapmalarına gerek kalmıyor. Çünkü herhangi bir kitapçık yok. Herhangi bir çöpünüzü vesaire koyabileceğiniz bir yer yok. Ve yolculuk içerisinde göreceksiniz, çok ilginç, yani daha önce hiç karşılaşmadığım bir şeydi benim. Ve içeride bayağı servis yapma araçlarıyla bizim eskiden şey vardı, Avon falan vardı ya, Avon ürünleri. Onun gibi ürünler satıyorlar. Bayağı parfüm, makyaj malzemesi falan ister misiniz diye soruyorlar. Alan var mı şu ana kadar hiç görmedim ama böyle bir stratejileri de var içeride ekstra para kazanmak için. Yani gördüğünüz gibi inanılmaz sistematik bir şekilde çalışıyorlar ve bu sayede bayağı ucuza uçak bileti satabiliyorlar anladığım kadarıyla. Ama işte bu olay içerisinde ne kadar çok para koparabilirlerse insanlardan o kadar da koparıyorlar.
Evet, şimdi uçağımız indi. Uçaktan iniyoruz. Bir diğer fiyat optimizasyonunu da burada böyle havaalanı araçlarında eğer kullanmaları gerekiyorsa genelde böyle kendi araçları var. Onlarla transfer yapıyorlar. Bu da muhtemelen bayağı bir fiyat optimizasyonu sağlıyordur. Evet, şimdi hedefimize ulaştık. Ryanair ile alakalı fiyatı nasıl optimize ettiklerini, neden o kadar ucuz olduklarını, uyguna bilet satabildiklerini anlatmaya çalıştım. Ryanair kısmında bu şekilde. Size son olarak Ryanair ile alakalı verebileceğim bir ipucu. Pazar günleri genellikle indirim oluyor. Muhakkak indirim oluyor. Biz neredeyse tüm Ryanair biletlerimizi pazar akşamı almışızdır. Evet. Hep böyle birkaç bilet kalmış gibi gösteriyorlar ve indirimde oluyor. Belki de birkaç bilet kalıyordur bilmiyorum ama. Yani siz pazar günleri özellikle bir dikkat edin bence. Ryanair haricinde bu arada bunun gibi Wizz Air var, Volatile olabilir, aşağıya koyarsın artık. Var, EasyJet var. Bunlar genelde Avrupa'nın ucuz havayolu firmaları. Şimdi buradan sonra Flixbus'a geçelim. Bir de size Flixbus'ı gösterelim. O nasıl işliyor onu anlatalım. Hepinize tekrar merhaba. Şimdi Ryanair'dan sonra Flixbus'la birlikteyiz. Flixbus'a bineceğiz. Şimdi size biraz genel bilgi vereyim Flixbus hakkında. Flixbus'lar genellikle, yani şu ana kadar biz bilmiyorum ondan fazla kullandık belki. Her zaman gar bölgesinden kalkıyor ya da gara çok yakın bir bölgeden kalkıyor genellikle. İstisnasını görmedik. Ve gar bölgeleri Avrupa'da bildiğiniz gibi güvenli olmuyorlar. Yani hep böyle tekinsiz tipler olur akşamları. Çok güvenli, çok rahat hissetmezsiniz. Biz mesela Marsilya'da bir kere kullanmıştık gece ve otobüsten indiğimizde inanılmaz korkmuştuk. Bir bize sataşacak bir şey olacak diye. O yüzden eğer Flixbus kullanıyorsanız gece saatlerinden kaçının bence. Gece bir yere inmekten kaçının. Eğer hemen taksiye vesaire binecekseniz gene hani okey, ama onun haricinde şehri bilmiyorsanız, nereye gideceğinizi, birilerine bir şey sormanız gerekiyorsa gece saatleri doğru bir zaman değil. Bu arada Flixbus'ta yine Ryanair gibi en ucuz otobüs firmalarından birisi. Bayağı 8 euroya, 9 euroya, hatta indirimdeyken 4, 5, 6 eurolara bilet alabiliyorsunuz. Normalde tabi bu fiyatlara bilet almanız imkansız trenle vesaire. O yüzden bayağı iyi bir alternatif oluyor. Ama tabi yani 5 euro, 10 euro ödediğiniz için de karşılığında çok bir hizmet beklemeyin. Mobil uygulamaları inanılmaz gelişmiş bu arada. Her şeyi mobil uygulamadan yapabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi yani bunun en büyük olayı bu kadar ucuza bilet alıyor olmak. Trenle vesaire yakalayamadınız. Flixbus uluslararası otobüs firmalarından bir tanesi. Yani hemen hemen her ülkede var. Aynı şekilde BlaBlaCar'ın otobüs uygulaması var. Yani BlaBlaCar'ın araç paylaşım uygulaması farklı. Bir de bunların otobüs uygulaması var. O da yine aynı şekilde Flixbus gibi çok ucuza biletler alabileceğiniz bir firma. Biz hatta birkaç kere daha uyguna bulduğumuz için BlaBlaCar'dan bilet almıştık. Yani BlaBlaCar'ın basına da göz atabilirsiniz. Ama onların Flixbus gibi gelişmiş bir uygulaması yok ve genelde garlarda gördüğümüz Flixbus mesela çok düzenli. Yani nereden kalkacağı, nereye varacağı, hangi peronlarda olacağı hem uygulamada da görüyorsunuz hem geldiğinizde panolara da asmış oluyorlar. Ama BlaBlaCar çok o kadar değil. Yani gittiğinizde BlaBlaCar'ın bir simgesini görüyorsunuz ama hangi perondan kalkacak, ne yapacak biraz kendinizin keşfetmesi gerekiyor. Biz ikisini de kullandık. İkisinde de bugüne kadar bir sorun yaşamadık bu arada. O yüzden eğer başka bir tercihiniz yoksa BlaBlaCar'ı kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer iki seçenek arasında kaldıysanız Flixbus daha güvenli bir seçenek. Bu iki otobüs firması uluslararası olanlar. Bunların haricinde gideceğiniz lokal yerlerin kendi otobüs firmaları da oluyor. Mesela İtalya'da Itabus, Itabus mıydı neydi sanırım. Onlar da ucuza bilet sağlıyorlar bayağı. Bagaj konusu. Ryanair gibi yine bir sırt çantası hakkınız var kesin. Ve yanında bir büyük bagaj hakkınız daha oluyor. Bunu ekstra satın almanıza gerek yok. Uçak firmalarından farklı olarak. Bagaj hakkınızı direkt otomatik tanımlıyorlar. Ekstra bir büyük bagaja daha ihtiyacınız olursa
o zaman satın almanız gerekiyor. O bagaj konusunda da gayet iyi. Hazır valizden konuşuyorken yani biz birkaç hikaye duyduk. Hiç bizim başımıza gelmedi ama aşağıya verilen valizlerde sorun olabiliyormuş, çalınabiliyormuş. Yukarıya koyduğunuzda dahi valizlerden eşyalarınız kaybolabiliyormuş. O yüzden o konuda dikkatli olun. Valizi eğer mümkünse görebileceğiniz bir yerde saklayın ve kilit vesaire kullanın. Valiz konusunda dikkat edin. Aynı zamanda Flixbus'ın tren versiyonu da var. Yani her şeye el atmışlar. Ucuz trenleri de var. Biz şu ana kadar bir tek Almanya'da arkadaşlarımız kullandı. Onlardan gördük. O trenler hakkında da daha detaylı bilgi sitesinden görebilirsiniz zaten. Şimdi otobüsün içine girelim ve size biraz otobüsün içine gösterelim. Koltuklar dar mı, rahat mı, şarj yerleri var mı, ortamı nasıl, size onu da gösterelim. Koltuklar da bu şekilde. Mesela bizim koltuğumuz bu. Evet. Şimdi biz otobüsten indik. Porto şehir merkezine de geldik. Flixbus ve Ryanair maceramız aslında bu kadardı. Ne kadar sürdü yolculuğumuz? Yaklaşık 3 saat 40 dakika 50 dakika falan. Yani ne yazıyorsa o kadar sürdü ve gecikmeleri anında telefonda yansıttılar yani mesela 12.40'da varacaktı atıyorum. 12.47 yaptılar. Ya da varışını 3 dakika geciktirdiler falan. Uygulamaya anında yansıtıyorlar. Çok güzel bir sistem kurmuş. Flixbus o yüzden daha güzel. BlaBlaCar'a göre. Çünkü BlaBlaCar'da bunları görmüyorum. Yolculuğumuz nasıl geçti? Güzeldi yani biraz deli sürüyor bu şoförler. Alıştık ama Hızlı artık. sürüyorlar. Evet, hızlı Muhtemelen sürüyorlar. yollara çok alışkın oldukları için hızlı gidiyorlar. Biz bir tık korkuyoruz büyük Evet. otobüs olduğu için ama güzel. bir sorun yaşamadık yani. Koltuklar rahattı, her Bir şey tek yolundaydı. sorun Ha, ona dikkat koltukların edin. üstünde böyle çantanızı koyabileceğiniz yerler çok dar. Dar yapıyorlar Yani orayı. Çok böyle koyamadık. fazla valiz Aynen. vesaire yüklemeyin diye. O yüzden eğer çanta falan yukarıya koymayı düşünüyorsanız ince yapmaya çalışın. İnce Aynen. uzun yapmaya çalışın. Ya da poşet alın yanınıza azalta Aynen. dizersiniz. Hani 2 poşet, bir çanta falan şeklinde koyabilirsiniz. Bu yolculuğumuzun da sonuna geldik. Yani daha doğrusu bu videonun da sonuna konumuz. geldik. Evet. Bu arada bu bizim söylediklerimizin haricinde sizin bildiğiniz havayolu firmaları ya da otobüs firmaları varsa yorumlara ekleyin. Evet lütfen. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı ve daha fazla böyle video görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşçakalın.